kere kendine güvenmen lazım. Diyelim ki beni izledin ve artık bu işi pratiğe dökmek istiyorsun. Ne yapacaksın? Araba varsa altınızda, yanınızda birisi olabilir ama olmamasını ben daha çok öneriyorum. Çünkü niye? Birisi yanındaki olan insan panik yapıyor, sana da panik yaptırır. Mümkünse seni boş bir araziye, arsaya, bir yere götürsün, arabadan insin abi. Bunu defalarca yap. Buna senin ihtiyacın var. Çünkü neden? Sen bu durumu pratiğe dökmen lazım. Trafiğe çıkacaksınız. Bu sefer artık sorunlar değişecek. Şimdi şerit değiştirmekten bahsedeyim size önce. Şu yerde görmüş olduğunuz bu çizgiler kesik kesikse eğer bulunduğun şeritten diğer şeride geçebilirsin. Yalnız geçebilmen için ben sağ gözümle buraya bakarken sol gözümle orayı görüyorum zaten. İşte buna ben bahsettiğim olay bu. Bu senin tecrüben olacak zamanla. Arkadaşlar hepinize merhaba. Taksiciden direksiyon dersi serisinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bugün şu an saat 9.30 ve yine evime gidiyorum. Müsait pozisyon buldukça size sürekli böyle içerik üretmeye çalışacağım ve tekrardan şundan bahsetmek istiyorum. Düzenli olarak bir konu figürü yok aklımda. Kendimce konuları sıraya sokmaya çalışıyorum ve sizlere yeni öğrenenlere özellikle anlatmaya çalışıyorum sistemi. Bunun haricinde ben İstanbul'da taksi şoförlüğü yapıyorum ve YouTube'da da düzenli olarak taksiye binen müşterilerle beraber içerik üretiyorum. Spontane gelişen olayları genelde yayınlıyorum. Şu an izlemiş olduğunuz Taksiciden Direksiyon Dersi isimli videonun ikinci bölümündeyiz ve bir oynatma listesi hazırlıyorum bununla alakalı. İşte artık 7 videoluk mu olur, 10 videoluk mu olur bilmiyorum ama bu videonun sonunda kartların olduğu kısımda oynatma listesini görebilirsiniz ve size tavsiyem birinci bölümden başlayın izlemeye. Yoksa yarıda başlamış olursunuz ve bir işe yaramaz yani. YouTube kanalımda da vakit geçirebilirsiniz. Ayrıyetten kendi kanalımda başka oynatma listelerim var. Onu da ben videonun sonunda yine bırakacağım. Şimdi geçen bölümde neler söylemiştim size? Araba kullanırken rahat olmanız gerektiğinden bahsettim. Çünkü eğer rahat olamazsanız hiçbir şekilde ilerleme kaydedemezsiniz. Bir kere kendinize güvenmeniz lazım. Diğer arabaları kullanan insanlar, bak mesela İstanbul'da hiç yoksa 20 milyonluk bir nüfus var. Yani resmi rakamları bilmiyorum ama yine aşağı yukarı birkaç milyonda araba vardır. Ve bunların her birisini kullanan insanlar var. Başından kötü bir olay geçmiş olabilir. Bir trafik kazası yaşamış olabilirsin ya da panik atağın olabilir vesaire. Senin diğer insanlardan bir farkın yok. Çünkü herkesin zaten psikolojisi dört dörtlük değil. Sen de bunu yapabilirsin. Bir kere kendine güvenmen lazım. Bunun haricinde araba kullanırken doğru pozisyon alacaksın. Doğru pozisyon tamamıyla şu anki benim bulunduğum pozisyon. Rahat olacaksın. Ben nasıl rahat bir pozisyonda oturuyorsam sen de aynalarını düzgün bir şekilde görebileceğin bir açı hazırlayacaksın kendine. İşte efendime söyleyeyim, dikiz aynası keza öyle. Elin işte vitese rahat uzanacak bir şekilde bu kolçağı ayarlayacaksın mesela. Ayaklarının pozisyonunu, direksiyonun aşağıda olan, yukarıda olan kısmı mesela hareket ediyor direksiyon. Ya bunu bir kere iyi ayarlayacaksın ve araba kullanırken böyle sırtına rahat bir şekilde yaslanacaksın abi. Panik yapmadan. En önemli kural bu. Bunun haricinde her şeyi zamanla zaten öğrenirsin. Ama en önemli kural bu. Eğer bunu yapmıyorsan geç idrak edersin birçok şeyi. Rahat olacaksın. Ne dedim ilk bölümde size? Araba sizin ellerinizin, ayaklarınızın ve beyninizin yönettiği bir oyuncak. Yeni başlıyor olabilirsin, ehliyet sınavlarına hazırlanıyor olabilirsin ya da ehliyetin vardır, pratik yapman gerekiyordur. Ne olursa olsun bu senin oyuncağın. Sen bu direksiyonu çevirirsen sola gider, böyle çevirirsen sağa gider. Yani sen yön veriyorsun, o sana yön vermiyor. Geçen bölümde bundan bahsettim. Bunun haricinde de vitesten bahsettim size. Yani vites düştükçe güçlenir, yükseldikçe hızlanır. Araba kalkarken güce ihtiyacı vardır ve hızlandıkça da vitesi büyütmen gerekiyor. Bunun haricinde sürüşe hani geçtiğimizi düşünelim artık. Şimdi ikinci bölümden olan kısımları anlatmak istiyorum size. Diyelim ki beni izledin ve artık bu işi pratiğe dökmek istiyorsun. Ne yapacaksın? Işığımı da yakayım bu arada, beni net görün. Ne yapacaksın abi? Müsait bir yerde, araba varsa altınızda, yanınızda birisi olabilir ama olmamasını ben daha çok öneriyorum. Çünkü niye? Birisi yanındaki olan insan panik yapıyor, sana da panik yaptırıyor. Mümkünse seni
boş bir araziye, arsaya, bir yere götürsün, arabadan insin abi. Bak gerçekten söylüyorum. İnsin arabadan. Kim olursa insin, de ki kardeşim sen şöyle biraz da uzaktan izle beni, ya da abindir, babandır, rica et ve güven kendine. Tamam mı? Arabayı kaldır, dur. Kaldır, dur. İkinci kadraja geçiyorum yine. Hali hazırda ben de trafikteyim, görüyorsunuz. Ne yapacaksınız? İnşallah kadraj şu an ayağımın olduğu yeri iyi çekiyordur. Ne yapacaksın? Şu şekilde. Şu an duruyorum ben. Kalkıyorum. Durdum. Kalktım. Durdum. Kalktım. Bunu defalarca yapacaksın. Hemen durma. Git biraz mesafe. Sonra önce frene basıyorsun. Sonra araba tam böyle istop etmeye yakın debriyaja basıyorsun. Bunu defalarca yap. Buna senin ihtiyacın var. Çünkü neden? Sen bu durumu pratiğe dökmen lazım. Pratiğe döktükçe bu senin ezberlediğin bir refleks haline gelecek ve bu da artık senin tecrüben olacak. Bunu bir kere defalarca yapın arkadaşlar. Sonrasında ne yapacaksınız? Araç artık sizin emrinizde. İşte vites ne zaman kullanılır, bunları fark edeceksiniz. Yavaş yavaş idrak edeceksiniz zaten bunu. Bu biraz sizi böyle pekiştirdikçe trafiğe çıkma özgüveni gelecek ve trafiğe çıkacaksınız. Bu sefer artık sorunlar değişecek. Yani artık diyeceksin ki ya tamam, ben arabayı kaldırmakta sorun yaşamıyorum. Seyir halinde bir sıkıntım yok. Şu görmüş olduğum basamakları, tuşları vesaire artık biliyorum. Artık seyir halindeki olan yeni sorunlar çıkacak karşına. Mesela ne? Şerit değiştirmek. Aynalara baktığın zaman arkandan gelen arabaların aynadan gördüğünde sağa mı gidiyor, sola mı gidiyor, bunu anlayabilmek. Vitesi hangi pozisyonda düşürmen gerektiğini, hangi pozisyonda yükseltmen gerektiğini, bunlarda belki biraz zorlanacaksın. Şimdi şerit değiştirmekten bahsedeyim size önce. Bunu da aslında seyir halindeyken yapmam daha iyi olurdu. Şimdi trafik kurallarına göre şerit değiştirmen için önce şu yerde görmüş olduğunuz bu çizgiler kesik kesikse eğer bulunduğun şeritten diğer şeride geçebilirsin. Yalnız geçebilmen için aynı anda baktığında geçmek istediğin şeritteki aracın tamamını görmen lazım. Hani önüne bir anda atlıyor da adam, sonra ne atlıyorsun kardeşim diyorsun. Adam diyor ki görmüyor musun sinyalimi? O iş öyle olmuyor. O iş nasıl oluyor? Kural, kaide var kardeşim. Sinyalini vereceksin. Sinyali verdikten sonra bakacaksın, bir yan tarafa diyeceksin ki bak ben geçmek istiyorum bu tarafa. Haberin olsun. Sonra bakacaksın yan taraftaki arabayı komple, bütün bedenini, arabanın bütün bedenini kendi aynandan görebiliyorsan ve senin arabanın kıçı hesaplarına göre o arabanın ön tamponuna çarpmayacaksa, çünkü burada biraz matematik giriyor devreye, belli bir mesafe bırakacaksın arkanda o arabayla. Ondan sonra şeridini, sinyalini vermeden, şeridini değiştirmeden önce sinyalini vermeyi unutmuyoruz. Şeridini değiştireceksin ondan sonra. Yalnız şimdi İstanbul gibi trafikte olan bölgelerde yan taraftaki araba yol vermiyor genelde. Hemen işte sinyali verdiğin pat küt kırıyorsun önüne. O artık ileride tecrübe edeceğiniz bir olay. Her ne kadar yapmayalım, etmeyelim desek de bunu hepimiz yapıyoruz. Yani bu bizim ülkemizdeki insanlar için çok etik bir durum değil. Yani bizim öyle bir kültürümüz yok. Biz onu yapamıyoruz yani. İkinci bir konu, araç hareket halinde işte belli bir mesafede gidiyorsun ve şerit değiştirmek istiyorsun. Burada ne yapacaksın? Bu yani çok önemli bir konu aslında. Önünde giden arabayla hızını sabitleyeceksin. Çünkü seyir halindeyken önünde giden araba bir anlık frene dokunmasıyla beraber aranızdaki mesafe 3 saniye sever mesela, örnek veriyorum, ya da metre olarak söyleyeyim. Aranızda 3 araba mesafe varsa, seyir halinde hızıyla gidiyorsanız, yani 70, 80, 90, 100 neyse o hızlarda gidiyorsanız, adamın önüne bir kedi çıkmasına bakar ya da arabanın altından bir taş olmasına bakar. Bir an refleksiyle frene bir kere dokunup çekmesi, o 3 arabalık mesafeyi belki o mesafe olmayacak, pat diye vuracaksın ön tarafa. Sen öndeki araba ile hızını sabitleyeceksin. Tahmini olarak. Aranda biraz mesafe olacak. Trafik kurallarına göre yanlış bilmiyorsam en az 2 araba mı 3 araba mı ne mesafe olması gerekiyor. Sen şerit değiştirirken hali aynaya bakıyorsun ya, bak burada. Ben sağ gözümle buraya bakarken sol gözümle orayı görüyorum zaten. İşte buna ben bahsettiğim olay bu. Bu senin tecrüben olacak zamanla. Şimdi ben buraya bakarken o adamın ne yaptığını ilk başta anlayamayabilirim. Öndeki arabanın bir anlık fren mağduru olmamam için
Onun hızına önce hızımı sabitleyeceğim. Sonra burayı kontrol edeceğim. Sürekli düzenli olarak böyle burada kalmayacağım tabii ya da burada kalmayacağım. Sonra burayı kontrol edeceğim geçmeden önce. Daha bak henüz geçmiyorum. Tamam mı? Geçmeden önce burayı kontrol ediyorum. Sonra tekrar önüme bakıyorum. Sonra bu aynaya bakıyorum. Şerit değiştirmeden. Neden bu aynaya bakıyorum? Çünkü trafikte bazı magandalar var, tamam mı? Bak ben gerçekten uzun zamandır şoförlük yapıyorum ama ben böyle daha henüz 170'i görmedim. Korkuyorum ben çünkü abi, yani arabanın altından rüzgar geçiyor. Yani ben her ne kadar oyuncağım gibi olsa, ellerim ayaklarımın beynimin yönetmiş olduğu oyuncak da olsa arabanın bir mekanizmasının bozulmasına bakar bazı şey. Ben o hız yapmayı sevmiyorum ama bazı magandalar var. Şimdi ben buraya bakıyorum, tamam mı? Buraya baktığım esnada hemen geçiş yapacağım ya, o ara en sol şeritten arkamdan geliyordan makas atıyor. Benim oraya sağ tarafa geçeceğim ihtimalimi o anlayamıyor. Çünkü hızlı geliyor, göremiyor. Yani hızlı giden insanlarda dikkat azalır. Hızlı gittiği için fark edemiyor. Bir anda ben sağ tarafa doğru geçerken pat arkadan vuruyor bana. Ben de bu olmasın diye ne yapıyorum? Sağ taraftaki aynaya bakıyorum. Orta aynaya bakıyorum sonrasında. Önümü de kontrol ediyorum tabii böylelikle. Hatta biraz eğiliyorum bazen böyle. Yani yolun pozisyonuna göre. Sağımı solumu iyice bir kontrol ediyorum. Sonra tekrar sağ aynaya bakarak öyle geçiş yapıyorum. Hatta öyle yerler oluyor ki sen sağa geçerken bile sol aynayı kontrol etmek zorunda kalabileceğin yerler olacak. Zamanı gelecek yani bunların da. Bunları da yaşadıkça o yolun pozisyonuna göre, eğimine göre, virajına göre anlayacaksınız. Ne yapacaksınız? Tekrar söylüyorum. Şerit değiştirirken önce öndeki arabanın hızına kendi hızını sabitleyeceksin. Ne kadar uzak mesafe olursa iyi olur. Tabii bu karlı havalarda bunu pek önermiyorlar. Daha çok yakın mesafede olmasını istiyor arabaların birbirlerine. Çünkü niye? Özellikle böyle şarampol falan varsa, uçurum vesaire varsa arabaların birbirlerine yakın olması iyi oluyor. Niye? O seni tutar, sen onu tutarsan kaza olsa bile maddi hasarlı olur diye. İstanbul gibi yerlerde zaten çok fazla kar tutmuyor. Ne yapacaksınız? Öndeki arabaya normal hava şartlarında öndeki arabaya kendi hızınızı sabitleyeceksiniz. Hızı sabitledikten sonra önce sağ ayna ya da artık nereye gideceksiniz? Solsa sol. Önce sol, şerit değiştireceğiniz aynadayım ben size. Bunu yaptıktan sonra orta dikiz aynası, hatta şöyle bir eğilip bakın bir sağına soluna. Görüyorsunuzdur muhtemelen zaten de. Aynanın belki küçüktür, aynanız göremezsiniz. Şöyle bir sağ solunuza bakın. O an tabii bu bahsettiğim hızlı bir olay. Yani ben mesela şu an şerit değiştireceğim. Mesela size bir tane örnek vereyim. Şerit değiştirdim, buraya baktım, tık hemen sola eğildim, tık geçtim. Tabii ben hızımı da sabitlemiştim burada. Siz tabii kameranın ön tarafını göremiyorsunuz ama ben onu ayarlamıştım. Bu şerit değiştirme olayı bu şekilde olacak. Bunun haricinde de vites değiştirme olayından da biraz bahsedeceğim size. Bunu da hatta yani video çok uzayacak. Bir sonraki bölümde bahsedeyim. Eğer ki bu videoyu da izledikten sonra abi işte ben bunu merak ediyorum, bu nasıl olur gibi sorularınız olursa lütfen yorumlarda yazın. O konuyu da size açıklık getirerek anlatmaya çalışayım. Belki benim de bilmediğim bir şey vardır. Ben de sizin için araştırırım ve bunu da öğrenmiş olurum. Sizlere detaylı bir şekilde anlatırım. Bu arada arkadaşlar, kanalda vakit geçirmek hoşunuza gidiyorsa ve bu serinin devamlı gelmesini istiyorsanız kanalda vakit geçirdikten sonra abone olabilirsiniz. Like atıp videoyu da paylaşabilirsiniz. Eğer Facebook'tan izliyorsanız Facebook'ta da paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Bye bye.